özellikle halkla ilişkiler mesleği konusunda kafalarda soru işareti olabiliyor. Mesleğin amacının ve toplumdaki öneminin ne olduğunu biraz netleştirirsek daha açıklayıcı olacaktır. Halkla ilişkiler deyince hemen insanlar işte müşteri ilişkileri, müşteri temsilcisi mi olacağım, sadece pazarlamayla mı ilgileneceğim gibi böyle biraz olumsuz bir yargı oluşabiliyor. Ama o değil aslında. Halkla ilişkiler kişilerin, kurumların, şirketlerin toplumda veya hedeflediği kitleler nezdinde olumlu, itibarlı bir imaj inşasına dönük her tür iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu bir meslek dalı. O yüzden çalışma alanı bakımından aslında iletişim sektörünün her alanına temas eden, özellikle de medya ile ilişkilerin yönetiminde aktif olan bir sektörden bahsediyoruz. Tabii ki de bunun içine müşterilerle olan, paydaşlarla olan iletişimin yönetimi de geçiyor ama örneğin kurum içi iletişim süreçlerinin yönetimi de var. Yani halkla ilişkilerin bu bağlamda işletmeye ve insan kaynaklarına uzanan bir ayağı da var. Halkla ilişkiler bazen de reklamla karıştırılıyor. Biz aslında fakültede iki ayrı bölümümüz. Bizim amacımız bir ürünü ya da hizmeti doğrudan pazarlamak değil, onu üreten, onu ortaya koyan kurum hakkında itibarlı bir imaj oluşturmak. Yani bunun içine klasik anlamda bildiğimiz mesela sosyal sorumluluk projeleri, kültür, sanat veya spor faaliyetlerine sponsorluk gibi etkinliklerle kamuoyunda itibarlı bir imajın yaratılmasına dönük faaliyetler de bunun içinde. Yani kurum dışı iletişimde içinde ama kurum içi iletişimde kapsıyor. Tabii ki de pazarlamayı da kapsıyor. Kurumların büyüklüğünden bağımsız olarak aslında dışarıya açılan veya dışarıdan gördüğünüz kapısı diyebilir miyiz? Hem dışarıdan gördüğümüz hem de aslında her tür iletişimin yönetimi. Yani sadece dış iletişim değil, iç iletişimde planlanması ve yönetimi halkla ilişkiler uzmanlarının sorumluluğunda oluyor. Güzel, tabii çok, yani demek ki iş yaşantısında çok stratejik bir noktada bulunacak. Kesinlikle. Aslında bu bölümde okuyan arkadaşlarımız. Nasıl bir ortam hazırlıyoruz öğrencilerimize? Bu alandaki en önemli tartışmalardan biri bugün yapay zekanın kullanımı. Yapay zeka iletişim sektörünün neredeyse her alanında kullanılıyor hale geldi. Yani eskiden örneğin bir reklam içeriğinin üretimi için belki ekip olarak saatler harcamanız gerekiyordu. Ama bugün yapay zekaya belli algoritmalar paralelinde o içerikleri kolayca üretebiliyorsunuz. O yüzden iletişim bölümlerini seçecek öğrencilerin kafasında şöyle bir soru işareti var. Yani burada yapılacak çoğu meslek ileride atıl duruma gelecek. Zaten yapay zeka bu içerikleri üretebilir. Çünkü artık örneğin gazetecilik bağlamında konuşalım. Keywordler, anahtar kelimelerle yapay zekaya haber de yazdırılıyor. Biz öğrencilere bunun böyle olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Çünkü teknolojik gelişme evet bazı becerilere ihtiyacı ortadan kaldırıyor ama yeni becerileri de beraberinde getiriyor. Mesela ironik bir şey, sanal iletişim her yanımızı kuşattıkça yüz yüze iletişimin önemi çok daha fazla artıyor. Daha değerli oldu değil mi? Kesinlikle ve yani empati becerisi, karşılıklı anlayış, bu beceriyi kazanmak önemli. Onun dışında belki yapay zeka sizin için içerik üretebilir ama hedeflediğiniz toplumun özelliklerine o içeriğin uyarlanması, ulaşabilecek iletişim süreçlerindeki pürüzlerin giderilmesi ve o işin yönetimi için hala bizim insan emeğine ihtiyacımız var. Ama bunu yönetebilecek kişinin de farklı becerilere sahip olması gerek. Empati bunun bir bacağı. Bir diğer bacağı eleştirel düşünme ve farklı koşullara adapte olabilme becerisi. Onun dışında dünyayı bilme, yani sadece kendi kültürünün kalıpları içinde kalmama, farklı dünyaları, başka dünyaları bilme ve aslında zaten o eleştirel düşünme becerisini de pekiştiren bir deneyim. O yüzden iyi iletişimciye hala ihtiyaç var ama iyi iletişimci sadece kendini teknik becerilerle sınırlamamalı. Çünkü o tekniği artık yapay zekada kullanıyor, standartları ezberleyerek sizin için içerik üretebiliyor. Siz tekniğin nereden doğduğunu ve toplumun daha iyi bir toplum haline getirilmesi için nasıl kullanılabileceğini bilmelisiniz ki iyi bir iletişimci olasınız. Özellikle bu bağlamda dil çok önemli bir artı. Bizim fakültemizde de bütün bölümlerde İngilizce zorunlu eğitim. Aynı zamanda eğer isterlerse seçmeli derslerle ikinci yabancı dilde alabiliyorlar. Dil, şimdi çok klişeleşmiş. Dil önemli diyoruz ama neden önemli? Yani dünyayı tanıyıp bilebilmek için İngilizceyi hem akademik hem de günlük hayatta nasıl kullanılabileceğini iyi bilmeniz, takip edebilmeniz için. Ne yazık ki hala çünkü teknolojik anlamda öncü yenilikler Batı toplumlarında doğuyor ve oradan dalgalar halinde dünyanın geri kalanına yayılıyor. Yani orada olanları takip edebilmek için bilmeniz gerek ve biraz önce söylediğim gibi farklı kültürleri daha yakından tanıyabilmek için yabancı dil kesinlikle mezunları kendi rakiplerinin arasından da sıyrılıp ön plana çıkaracak en önemli yetkinliklerden biri. Bunun için ben hangi bölüm seçerlerse seçsinler
aday arkadaşlarımıza mutlaka üniversitelerinin Erasmus, Exchange gibi veya uluslararası diğer öğrenim anlaşmaları gibi fırsatlarını değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Biz de öğrencilerimizi bu yönde yönlendiriyoruz. Mesela bizim fakültemizde toplam 5 bölümde yaklaşık 15 kadar farklı ülkeyle Avrupa çapında 40'a yakın üniversiteyle anlaşmamız var. Öğrenciler 4 üzerinden 220 gibi bir ortalamayı elde ederlerse ve bir dil sınavına girip gerekli başarıyı sergilerlerse hatta ve hatta başarı sıralamasında da üst sıralarda yer alırlarsa burs alarak herhangi bir ekstra ücret ödemeden bir dönemlerini Avrupa'da seçtikleri bir üniversitede eğitim alarak sürdürebiliyorlar. Bazen öğrencilerin kafasında şöyle bir tedirginlik oluyor. İşte biz oraya gideceğiz, ders bulabilecek miyiz? Buraya gelince okulumuz uzayacak. Eğer bursluysak okulumuz uzarsa bursumuzu kaybeder miyiz? Bu kaygılar haklı kaygılar mı? Kesinlikle haklı kaygılar değil. Çünkü biz zaten anlaşma yaparken okullarla onların da müfredatlarına, akademik programlarına dikkat ediyoruz ve büyük ölçüde bizim programımızla karşı taraftaki programın denk olmasına dikkat ediyoruz ve öğrenciyi de o şekilde dönem uzamasını gerektirmeyecek bir ders programıyla yurt dışına göndermeye her tür özen ve çabayı gösteriyoruz. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum Erasmus'u. Herhangi bir bölümü seçecek adaylar için, sadece iletişim için değil. Erasmus koordinatörüyüm aynı zamanda bölümde. Yani gidenlere dersinize çalışın, dersinize odaklanın demiyorum. Tabii ki de dersler önemli ama önemli olan o kültürü deneyimlemek. Odur değil mi aslında amaç? Kesinlikle. İnsanlarla tanışmak, o kültüre dokunmak, onun içinde o havayı solumak. Biraz önce söylediğim gibi, çünkü başka bir dünyayı gördüğünüzde, döndüğünüzde kendi ülkenize, kendi toplumunuza o farklı bir gözle bakabiliyorsunuz. Vizyonunuz genişliyor. O yüzden evet, derslerinize önem verin ama bol bol gezin ve insanlarla, yeni insanlarla tanışın. Çift anadal yan daldan bahsettiniz ve kampüs üniversitesi. Kampüs üniversitesinin bir diğer avantajı da galiba bu disiplinler arası eğitim alabilme şansı. Evet, yani farklı disiplinlerden seçmeli derslerle özellikle o bilgi ve becerilerle kendini geliştirmesi. Çünkü yani sadece halkla ilişkiler, halkla ilişkilerin standartları, modelleri, formülleri üzerine odaklanan bir eğitim sizi teknik bir uzman olmanın ötesine pek fazla taşımaz. Yani toplumu anlamak, toplumdaki o değişimle süreklilik dinamiği arasında denge kurabilmek, doğru iletişimi tasarlamak için kendi toplumunuzu da iyi bilmeniz gerek. Bunun için ekonomi bilmeniz, siyaset bilmeniz, sosyoloji bilmeniz gerekiyor. O yüzden biz zaten İletişim Fakültesi'nin aslında bütün bölümlerinde ilk 2 yılda, özellikle de ilk yılda temel sosyal bilim derslerinin ağırlıkta olmasını tercih ediyoruz. Ki bunu farklı fakültelerden alıyorlar bu dersleri. Kendi alanlarına giriş dersleri 2. yıldan itibaren başlıyor. Bu şekilde bir akademik müfredatımız var. Üniversitenin, özellikle kampüs üniversitesinin farklı bir aurası var. O aurayı, o havayı soluyan bu insan resmi, bir daha oradan auranın resmini çizer misiniz hocam bize? Kampüs Üniversitesi Bizim aurası üniversitemiz Ataşehir'de. Merkezde, ama merkeze görece belki kimisi için uzak olabilir ama bütün fakültelerin bir arada toplandığı, bütün eğitim ve araştırma merkezlerinin bir arada toplandığı yeşil ve sürdürülebilir bir üniversite. Sürdürülebilir. Mesela öğrenciler ya da adaylar tercih yaparken üniversitenin sürdürülebilirlik değerlerini ne kadar hayata geçirdiğini de dikkate almalı. Çünkü biz kendi kullandığımız enerjinin ve suyun büyük bir kısmını kendimiz üretmeye çalışıyoruz, bu yönde önemli çabalar gösteriyoruz. Eğer bu günümüzün en önemli değerlerinden biri ise, kriterlerden biri de bu olmalı. Sonra kulüp hayatı çok önemli. Yani bölümden bahsediyorsunuz. Doğru bölümü seçmek tabii ki de önemli. Yani hayatın çok önemli bir geçiş aşaması ama aslında özellikle bu kulüp faaliyetlerine aktif katılımla öğrenciler kendilerini daha kolay keşfediyorlar. Yani belki de mühendislik okumaya gelmiştir ama sinemaya ilgisi vardır. Çok aktif bir sinema kulübümüz var. Oradaki işte etkinliklerin tasarlanması, bizzat kendisi kısa film yapımı gibi faaliyetlerde bulunmasıyla kendini sinemacılık alanında geliştirmeyi de tercih edebilir. O yüzden gittiğiniz üniversitenin kulüp faaliyetleri ne kadar canlı, etkin ve size hitap eder olduğunu da görmek istiyorsanız oraya gitmeniz lazım. Yani tanıtım etkinliklerine gittiklerinde sadece hocalarla konuşma şansı elde etmiyor öğrenciler. Bu çok önemli bir avantaj. Öğrenci kulüpleriyle ve öğrenci temsilcileriyle de birebir iletişim kurma şansı elde ediyorlar. Asla o sanal bilginin sağlayabileceği bir derinlik değil bu. O yüz yüze temas. O yüzden kampüsleri ziyaret edin. Neyi sorgulamalı kampüse geldiğinde? Öncelikle mesela kulüp faaliyetlerinin ne kadar canlı ve öğrencilere açık olduğunu sorgulaması gerekiyor. Onun dışında derslerde hocaların yetkinliği ve eğer disiplinler arası bir eğitim gerekliliğinden bahsediyorsak kadronun hem bir taraftan genç ve dinamik olup olmaması,
Özellikle çünkü Z kuşağıyla doğru iletişimi yakalamak bunu gerektiriyor. Hem de kendi formasyonu bakımından akademik kadronun disiplinler arası bir özellik taşıyıp taşımaması, ki bizim fakültemizde sadece iletişim disiplininden değil, işte siyaset, edebiyat, tarih gibi farklı disiplinlerden de gelen formasyonlarını almış hocalarımız var. Teknik imkanlara mutlaka bakmaları gerekiyor. Yani fakültemiz bazında konuşursak işte bizim öğrencilerin bir ajans ortamında çalışma deneyimini simüle edebilecekleri bir iletişim ajansımız var. Radyo, televizyon stüdyoları var, Green Box'ımız, işte podcast stüdyoları. Bunları mutlaka gezsinler. Sadece sınıfları değil, bu stüdyo ortamlarını ve teknik donanımın bulunduğu alanları mutlaka gezsinler. Hatta mümkünse fakülteden bir öğrenci eşliğinde gezsinler ki, çünkü bazen o olanaklar oluyor ama öğrencilerin kullanımına açık olmuyor. Sınırlamalar oluyor. Onun dedikodusunu öğrenci akranlarından alabilirler. Kampüsün havasını mutlaka solusunlar. Yani o sosyal tesislerde ne kadar canlı bir hayat var, kendilerine ne kadar hitap ediyor, ona bakmaları gerekiyor. Hocaların CV'lerine bakabilirler. Kendi ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapmış hocalar var mı? İlgi alanınızda çalışan akademisyenlerin var olup olmadığını mutlaka araştırmanız gerekiyor. Diğer sosyal bilimlerin mezunları da, işte sosyoloji, psikoloji mezunları da aslında ilgi alanları dahilinde ise halkla ilişkiler ve halkla ilişkilerle bağlantılı mesleklerde çalışabiliyorlar. Onlar biraz işin tekniğini meslekte öğreniyorlar aslında. Çünkü daha temel sosyal bilim bilgisiyle geliyorlar. Uygulamalı dersleri almamış oluyorlar. Bizde ise temel sosyal bilim eğitiminin yanında, özellikle eğitimin 3. 4. yılında öğrenciler örneğin bir halkla ilişkiler kampanyası hazırlaması sürecinin bütün aşamalarını yaparak öğreniyorlar. Yani şöyle derslerimiz var, biz onlara markalı dersler diyoruz. Sektörden veya sivil toplumdan temsilciler gelip kendi kurumları adına o seneki iletişim hedeflerinin neler olduğunu, işte paydaşlarında nasıl bir imaj yaratmayı amaçladıklarına dair öğrencilere brief veriyorlar, bilgi veriyorlar. Gerçek bilgiler değil mi? Gerçek bilgiler veriyorlar. Ben böyle bir çalışmayı daha önce örneğin LÖSEV'le yapmıştım. Öğrencilerden ekipler halinde çalışarak, okulun da teknik imkanlarını kullanarak çok keyifliymiş hocam. O brief'e uygun kampanyalar hazırlamalarını, bütün içeriğiyle beraber, işte bütçesiyle beraber, medya planlamasıyla beraber kampanya önerileri hazırlamalarını istiyoruz ve hazırladıkları o önerileri yine sektör temsilcileri önünde sunuyorlar. Yani değerlendirmelerde dışarıdan paydaşlarımızın görüşleri de önemli oluyor. Mesela diğer sosyal bilim eğitimlerinde bu imkan yok. O yüzden yaparak öğrenmek istiyorsanız iletişim fakültesi bölümlerini tercih etmelerini öneririm ben adaylara. İletişim fakültesinin bölümleri bence dünyadaki en keyifli bölümler zaten. Kesinlikle. Hocam. Çünkü zor dediniz, ben zor değil diyecektim. Biz bayağı eğlenceli bir bölümümüz aslında. İlgi alanınız dahilindeyse kendinizi geliştirerek yetkinleşebilirsiniz. Meslekte bu işi öğrenebilirsiniz. Ama bu işin bilimsel araştırmalarla yetkinliği kanıtlanmış modelleri, formülleri var ve bunu sadece okuyarak öğrenmek de mümkün değil. Yani internetten okuyayım bu model neymiş, işte buna içeriği uydurayım şeklinde ilerlemek de mümkün değil. Bunu bizzat işin içinde öğrenmek isteyenler için iletişim fakültelerini kesinlikle tavsiye ederim. İLEDAK akreditasyonu nedir? Nedir? Şimdi akreditasyon son dönemde popüler bir kelime. Herkesin dilinde var akreditasyon. Güzel, evet, havalı da bir kelime ama ne? Şimdi İLED aslında Türkiye İletişim Araştırmaları Derneği, bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak ulusal düzeyde iletişim fakültelerinin ilgili bölümlerini akredite etme yeterliliğine sahip. Biz de Yeditepe'nin 4 bölümü olarak bu sürece başvurduk ve 5 yıllık akreditasyon aldık. Akreditasyon ne? Aslında biraz kalite standartları. Yani eğitimin, öğretimin, örneğin ölçme yöntemlerinin belli bir kalitede sürdürülüp olup olmadığına dair bir denetleme yapıyor bağımsız bir kuruluş. Ve bu denetlemeden geçerseniz burada kaliteli bir eğitim veriliyorunun garantisini sunuyor öğrencilere ya da adaylara. O yüzden adaylar akreditasyon havalı geliyor ama havalı olmasının arka planını da düşünmeliler. Gerçekten kalite garantisi akreditasyon. Yani örneğin şunu söyleyeceğim. Biz müfredatlarımızı güncellerken bölüm danışma kurulları yapıyoruz. Bu danışma kurullarında sivil toplumdan temsilciler var, sektörden ve tabii ki de öğrencilerden de. Yani mümkün olduğunca demokratik bir ortam oluşturmasına çalışıyoruz ve bu bildirimler doğrultusunda müfredatları güncelliyoruz. Örneğin akreditasyon için gelen ekip bizi bu açıdan da değerlendiriyor. Yani demokratik katılımcı bir süreçle mi örneğin müfredat güncelleniyor? Veya ölçme yöntemlerinde gerçekten öğrencinin hak aramasına da açık bir standart yaratılabilmiş mi? Bütün bunlar denetleniyor. O yüzden akreditasyon önemli.